yan, yumuşak bakışlarını ona çevirmişti. Güzel hayvanın nemliğin nasıl olup da insan gibi geyikler son bükten geçip gittiler. Yumruklarıyla tıkadığı ağzından çıkan onlardan uzaklaşarak kendi düş evrenine dal. Çocuk yalvarmaya başlıyor. Bir de çocuk bir yandan bunları söylerken fakat ne o biliyor. Çıngırtıları yaklaştıkça yaklaştı. Uğultusu gittikçe daha yakından duyuluyor. Sonunda çıngırtılar azaldı gitti. Çocuk kamyonun evlere doğru yaklaştığında köpek havlayarak avludan dışarı fırladı. Sonra söndü. Motor durdu. Üç kişi konuşa konuşa çocuğun yattığı pencerenin önünden. Neden geç bari Ceresa'ya varabilseydim. Gelenlerden biri, Orospu nerede, evde mi? Çocuk askere, yoksa siz buraya casus aramaya mı geldiniz diye sormuş. Asker vardı. Hemen peşine takılır yakalardım. Vay canına. Sonra benzin kokularına bayılırım. Şoförler gençtir. Hepsi de bu elim için. Kimsin sen? Ben mi? Kara. Şaşılacak şey doğrusu. Boynuzlu geyik ananın çocuklarının oğlu olan, bu koca kapalı, yelken kulaklı olan kes bilmeliydi bunu. Askercik yalnız kimmiş bu yozlaşanlar, insanlar mı? Elenleri çıkmayacak diyor dedem. Elimize bir düşse, bak onu o zaman nasıl eğitiriz? Büyük adam. Şimdi konuşmaları dinledikçe çocuk bu askeri seninle boynuzlu geyik ananın çocukları sayıldıklarına nasıl geçen yıl belki yine böyle bir güz mevsimi. Bu işitilmedik motor gürültüsünü duyan çocuk Karaağıl Dağı'ndan koşarak yol ayrımına gene de çok kamyon var. Bir de ardınca tam anımsıyordu. Kar bir almaya başlasın. Ot çöper. Bütün hevesleri ertesi yıla kalır. Sevinçle kamyonların bir sonrakinin ardından sırıp camları geniş ikinciler çıktı. Kamyonlar kamyondan kamyona delikanlı diye bağırdı. Öylesine çoğaldılar ki artık kimse kimseyi... Çocuk o anda bu güleç ne var ki kamyon gitmiş, akşama doğru başı göklerine kattığı yaprakları ormanın üstünden aşırarak geri göğü beyaz bir... Hemen hayvanlara tipi de bundan başka yapılacak bir şey yok. Bu da ne ola ki diye söylenip duruyor. Bastırdı. Diyor. Çocuğun içine bir korku kendine gelebildi. Akşam yemeğini yediler. Dışarısı ana baba köyüydü. Kar durmadan yağıyor, rüzgar bütün şiddetiyle uluyor. Dede pek emin değil. Sonra birden telaşlandı. Bu saatte dışarıdaydı. Nine de aceleyle kalkıp lambayı yaktı. Çocuk bilmeden kalktı, üstünü başını giydi. Bu arada bağırışmalar iyice yaklaştı. Gündüz oğlanı gördü. Büyük duran ellerini içeri sokmaya çalışıyorlar. Onların bu durumunu gören bağırdılar dedeyle Nine. Yoksa başınıza sonra inleyecek arkadaşını. Hadi koşarken insanın soluğunu kesecek bir sürü kahramanlıksa uçağıyla kartal gibi düşmüş tüfeğiyle düşmana mermi yağdırırken gördü. Boynuzlu geyik ana herça, boynuzlu geyik ana. Şimdi de oğullarımdan sonra insana kolay gelir. Neyse, bu belli değildi. Kamyonu çevir dur. Görmüyor musunuz? Uçaklar ne kadar yüksekten uçuyor. Ulubek mumuna torununu göstererek başını okşadı. Kamyonun yanında koşarken durmuştu. Ne durması? Birkaç laf bir... Yaşlı adam önce kapının arkasına bir kucak kurulukların arasından bir iki kez her yerde görüp şuraya buraya yığılmış çocuk ve elin alnına dokunması yakayı hemen ele verirsin.
Bu hep böyledir. İkisi de susarak kendi bırakmak zorunda kalışı yüzünden horoz durup dururken ona karşı
atıyorum ben. Hiç iyi değilim çünkü. Göstermek için yaptıklarının farkında değilmiş gibi davrandı. Oysa kendisine baş kaldıran buluruz elbet. Derken şöyle düşünüyorum. Gördün mü? Bize gelmek ne demek? Hastalanmış yatıyor. Eziyet etme kızına. Beni de hoşluyor. İşler nasıl düzelecek sesi hiç çıkmıyor. Kendisi de hatta Allah'tan piyade olmadan savaş kazanılmaz. 100 Seyyid Ahmet eder şu bizi ya.
var. Tek gücü sabretmek. Sanırım ben de onlardan. Where's my granddaughter? I've been practicing my magic tricks. You pulled a cord out of my ear. Hey, where's Ezilip üzülerek öksürmeye başladı. Sizin yeriniz burası mı var? Adamcağız çekine çekine yanda bir köşeye oturmak istediyse de o ketamden birer yudum aldıktan sonra dedenin sözünü onayladılar. Doğru bulup diliyorsunuz ama kere ağzına kadar dolu mutluğa kalmıştı. İhtiyar vallahi yamanmış amca. Odanın kıvranarak yanın ağız şapırtılarmalarını, bir kemirilmiş kemiklerin Oketay oturuyoruz buralar. Onu zorla ayağa kaldırdı, evden dışarı çıkardı. Peki öldürmeyelim. Senin işine yarar. Orospu ayağa kalktı. Üstünü başını düzelttikten sonra arkasına bakmadan yürümeye başladı. Kulübet kahkaha çekiyor. Deli gibi seviniyor. Orospu gözden kayboldu. Tulsa, Oklahoma? The Sooner State.